1977 yılında yani Türk sinemasının en büyük yıldızı yeni filminin çekimleri başlamadan hemen önce yapımcılara ve yönetmene çok net bir şart koştu. Şey dedi, mutlu son istiyorum. Yani finalde o iki aşık mutlaka kavuşacak dedi. Yan koltuğumuzda oturan sevgili dinleyicimiz, eğer o gün bu dayatma kabul edilseydi, bugün sinema tarihinin en büyük başyapıtlarından biri, izleyicinin zihnine balyoz gibi inen o efsanevi finalinden mahrum kalacaktı muhtemelen. Kesinlikle unutulup gidecekti belki de. Aynen öyle. Yani aşk için gerçekten her şey yapılır mı? Sevgi uğruna insan ne kadar değişebilir? Ve daha da önemlisi, emek dediğimiz o kutsal bağ, hani bir anlık heves uğruna bu kadar kolay harcanabilir mi? Çok derin sorular bunlar. Öyle gerçekten. Bugünkü derinlemesine incelememizde işte perde arkasında kopan o fırtınaları ve insan kalbinin o karanlık, karmaşık dehlizlerini masaya yatırıyoruz. Üstelik bu sohbeti çok özel, bir o kadar da hüzünlü bir günde derin bir aidiyet hissiyle yapıyoruz şu an. Evet, maalesef. 26 Haziran 2026 Cuma günü kaybettiğimiz büyük usta Kadir İnanır'ı saygıyla anmak, hani bu esere o yıkıcı ve tutkulu ruhunu veren dev isme bir saygı duruşunda bulunmak bizim için çok kıymetli. Çok haklısın. Elbette hikayeye ruh katan diğer efsaneleri de unutmuyoruz yani. Türkan Şoray'a uzun ömürler diliyor, işte Ahmet Mekin ve İhsan Yüce gibi karakterlerin o katmanlı psikolojisini bize ilmek ilmek işleyen dev ustaları da büyük bir minnetle hatırlıyoruz. O karakterlerin her biri sinema tarihimizde birer anıt gibi duruyor zaten. Ancak bu hikayenin temellerine, hani o ilk filizlendiği yere indiğimizde çok daha şaşırtıcı bir gerçekle yüzleşiyoruz ya. Bütün hücrelerine kadar Anadolu kokan, işte o kırmızı toprağın tozunu hissettiren bu hikaye aslında bizim topraklarımızdan çıkmış değil. Bak, burası çok ilginç işte. Değil mi? Kırgız edebiyatının dev ismi Cengiz Aytmatov'un 1961 yılında kaleme aldığı Kırmızı Eşarp romanının tam 16 yıl sonra Yeşilçam iklimine, beyaz perdeye nasıl uyarlandığını konuşuyoruz aslında. Yani düşünsene, Kırgız steplerindeki bir dokuyu alıyorsun ve getirip Adana'nın o kavurucu sıcağına, bir baraj inşaatının şantiyesine yerleştiriyorsun. İnanılmaz bir vizyon. Kesinlikle. Üstelik o inşaat sıradan bir dekorda değil hani. Çekimlerin yapıldığı yer, o dönem Adana'nın bir ilçesi olan Osmaniye'nin Kesmeburun köyü yakınlarındaki Kastabala civarı. Hı hı. Yani Karatepe, Aslantaş Arkeolojik Alanı ki burası 2020 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmış çok özel bir bölge. Doğru. Hikayenin tam kalbinde yer alan İlyas'ın o meşhur kamyonuyla hafriyat taşıdığı yerde 1975'te yapımına başlanıp onca zorluğa rağmen 1984'te tamamlanan Aslantaş Barajı ve Hidroelektrik Santrali. Peki sence nasıl oluyor da bir Kırgız romanı, yani bambaşka bir coğrafyanın hikayesi, Adana'nın sıcağına, o baraj inşaatına bu kadar kusursuz oturuyor? Coğrafyaların bu kadar farklı olmasına rağmen hikayenin pürüzsüz örtüşmesinin altında yatan neden, metnin anlattığı o büyük çatışmada gizli bence. Nasıl bir çatışma o? Yani Aytmatov'un kurduğu dünyada da Yeşilçam'a uyarlanan senaryoda da insanın makineyle, doğayla ve kendi doyumsuz hırslarıyla olan savaşı var. Aslantaş Barajı orada sadece üzerine beton dökülen bir nehir yatağı değil. Bir sembol aslında. Aynen öyle. Eski, geleneksel, yavaş işleyen hayatın bitişini, yerine modern, hızlı ve insanı öğüten yeni bir düzenin gelişini simgeliyor. İlyas'ın temsil ettiği o sınır tanımaz tutku ve hız, tam da o modernleşme çarkının insan psikolojisindeki karşılığı işte. İşte o psikolojik gerilim, demin bahsettiğim gibi senaryo masasında da birebir yaşanmış valla. Senarist Ali Özgen Türk'ün 2018 yılında yayımladığı Gizli Defterlerim kitabı, o dönemin kamera arkasına olağanüstü bir açıklıkla önümüze seriyor. Evet, o kısımlar çok çarpıcı. Diyor Türkan Şoray, başrol oyuncusu olarak Asya ve İlyas'ın filmin sonunda kavuşması gerektiğini söylüyor. Yönetmen Atıf Yılmaz da bu isteğe boyun eğiyor, hani senaryonun o şekilde değiştirilmesini kabul ediyor. İnanılmaz gerçekten. Düşünsene, yönetmenin yazarını karşısına alıp star oyuncunun tarafını tutması dışarıdan bakıldığında resmen sanatsal bir intihar gibi görünebilir. Günümüz gözüyle baktığımızda evet, sanatsal bir taviz gibi duruyor bu.
Ancak 1970'lerin Yeşilçam'ında işleyen o meşhur yıldız sistemi sosyolojisini anlamak zorundayız. O dönem kurallar farklı işliyor tabii. Kesinlikle. O dönemde izleyiciyi sinema salonuna çeken şey, bağımsız bir yönetmen sineması falan değil, doğrudan başrol oyuncusunun yarattığı auradır. Seyircinin Türkan Şoray'dan beklediği belli bir melodramatik standart var. Acı çekmek ama finalde o aşka kavuşmak falan gibi. Aynen öyle. Atıf Yılmaz, gişenin ve seyirci beklentisinin riskini almak istemediği için bu güvenli limana demir atıyor. Fakat Ali Özgen Türk, edebiyatın ve gerçeğin gücüne o kadar inanıyor ki, romandaki o acı verici ama gerçekçi finale sadık kalınması gerektiğini savunup projeden çekiliyor resmen. Özgen Türk ilkelerine sahip çıkarak masadan kalkıyor ama o dönem filmin kurtulması için çok enteresan bir gelişme yaşanıyor ya. Kurtarıcı melek devreye giriyor. Aynen, araya dışarıdan sinema endüstrisinin tam merkezinde olmayan ama gücü tartışılmaz biri giriyor. Türkan Şoray'ın o dönemki hayat arkadaşı Rüçhan adlı. Bak bu çok kritik bir müdahale. Tarafları bir araya getiren, Türkan Şoray'ı romanın gerçekliğine ikna eden kişi o oluyor. Eğer bu uzlaşma sağlanmasaydı, bugün Asya'nın o son bakışını, hani o aklı ve emeği seçtiği isyanını izleyemeyecektik. Çok büyük bir kayıp olurdu sinemamız için. Kesinlikle. Perde arkasındaki bu kriz aşıldıktan sonra film bizi o yıkıcı baraj inşaatının ortasında kaotik ama bir o kadar da derin sosyolojik anlamlar taşıyan bir açılışla karşılıyor zaten. Filmin girişini çok uzatmadan direkt o anlara gidelim istersen. Tabii. O açılış, modernleşmenin köylü bir aile üzerindeki ilk somut tahribatını gösterir bize zaten. Barajcılar ölçüm yaparken Asya'nın evinin yıkılacağı anlaşılıyor. O sahne çok etkileyicidir. Asya gençliğin verdiği o saflıkla "satalım şu evi, kurtulalım" diyerek şehir hayatına, o yeni dünyaya geçiş yapmak isterken annesi tam bir direniş gösteriyor. Evet, annenin o tepkisi çok net. Şey diyor annesi, "Sen şehre gittiğine mi? Unut o düşünceyi." diyerek sadece barajcıları değil, aslında o modern dünyanın getireceği tüm belirsizlikleri kapıdan kovmaya çalışıyor. O sahnede annenin tavrındaki asıl sarsıcı boyut birazdan ortaya çıkıyor hani. Asya dışarı çıkmaya yeltenirken annesi avluda pişen o kara kazanın altına elini sürüp isli, kapkara bir lekeyi kızının o güzel yüzüne acımasızca buluyor. Çok sert bir sahne o. Gerekçesi kan dondurucu resmen. Böyle çık kimse musallat olmasın. Sonra da o meşhur cümleyi kuruyor işte. Evlen de sonra ne yaparsan yap. İnanılmaz bir zihniyet. Yani düşünsene bu bir annenin kızını çirkinleştirerek koruma çabası resmen. Ataerkil yapının o keskin bıçağı tam da buradadır işte. Kırsal kesimde genç bir kadının bedeni ve güzelliği, toplumun gözünde potansiyel bir tehdit, yani kontrol altında tutulması gereken bir unsurdur. Hı hı. Anne, dışarıdaki o vahşi erkek bakışından kızını korumanın tek yolunu, kızının o özgün parlayan kimliğini kara bir izle yok etmekte buluyor. Onu görünmez kılmakta buluyor. Çok acı bir gerçek bu. Kesinlikle. Evlen de ne yaparsan yap mantığı, kadının sadece ve sadece bir erkeğin himayesine girdiğinde toplum içinde meşru ve güvende olabileceği yanılgısının en acı itirafıdır aslında. Kendi başına bir birey olmaya hakkı yoktur yani. Ve Asya isyankar yüzüyle şantiyenin o devasa çamur deryasında İlyas'la karşılaşıyor. O karşılaşma sahnesi efsanedir. Tabii İlyas'ın o çamura saplanmasının ardında da şantiyedeki bir iktidar oyunu var. İşleri organize eden sekreter Dilek, İlyas'a bariz bir şekilde yanık. Bayağı takıntılı hatta. Aynen. İlyas ise kendi havasında, Dilek'e hiç pas vermiyor. Dilek de sen misin beni görmezden gelen deyip intikam olarak adamı o en zorlu hani en çamurlu baraj inşaatı yoluna sürüyor. Klasik bir ego savaşı. İlyas kamyonu çamura saplanmış, sinir küpü halinde, tekerleğin önündeki balçığı kürekle temizlerken birden Asya'nın o eteklerini ve çizmelerini görüyor. O ilk diyaloglarındaki ritim olağanüstüdür cidden. İlyas, yüzü gözü çamur içinde, sırf Asya'nın eteklerine bakarak onu yaşlı bir kadın zannediyor ve bağırıyor hani. "Boşuna bekleme nene, seni götürecek halim yok" diye. Asya anında tırnaklarını çıkarıyor orada, nene değilim ben diyor. İlyas o sesin tınısıyla küreği bırakıp arkasını dönüyor. Hani nesin peki diye sorarken aslında zaman tamamen duruyor resmen. Büyülü bir an o. Yüz yüze geldikleri an Yeşilçam sinemasının o iç ses kullanımının en zirve noktasıdır valla.
Sadece birbirlerine değil, kendi içlerindeki o gizli arzulara da konuşmaya başlıyorlar. Seyirci de duyuyor bunu. Asya içinden şey diyor, ne yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde. Derken İlyas'ın o manidar iç sesi yankılanıyor. Ne güzel kız, kekliği ürkütmemeli. İlyas'ın o kekliği ürkütmemeli düşüncesi, onun karakter kodlarını tek bir cümlede özetliyor aslında. Nasıl yani? Ortada planlı, kendine aşırı güvenen ve avını gözüne kestirmiş bir adam var, değil mi? Aynen öyle. Eskiden ben bu sahnedeki o kovalamacayı vahşi bir doğa belgeseline benzetiyordum ama artık İlyas'ı bir işaret fişeğine benzetiyorum sevgili dinleyicimiz. İşaret fişeği mi? Çok ilginç bir metafor. Ya düşün, dağın başında, karanlığın ortasında aniden patlayan o kırmızı fişekleri düşün. Kör edici derecede parlak, inanılmaz bir ısı yayıyor, gözünü ondan alamıyorsun. Asya o fişeğin ışıltısına kapılıyor ama o fişeğin doğası gereği hızla yanıp sönmek zorundadır ve bittiğinde seni karanlığın tam ortasında eskisinden çok daha kör, çok daha yapayalnız bırakır. Bu metafor İlyas'ın psikolojisini kusursuz açıklıyor bence. O sürekli patlayarak kendini göstererek var olabilen bir adam çünkü. Tam bir showman. Evet, o çamurun içinden kamyonunu söküp çıkarması, Asya uzaklaşırken kamyonun gürültüsüyle dağları inletmesi tamamen bir gövde gösterisi. Hatta direksiyondayken bağıra çağıra söylediği Keklik türküsünün sözlerini o anki duruma uyarlayıp hani al yazmayı çam dalına bağladım diye değiştirerek haykırması falan anı manipüle etme, kendi kurallarını koyma gücünün bir yansıması. Kamyonun arkasındaki o aldırma gönül yazısı da sanki İlyas'ın umursamazlığının o rüzgar gibi esen ruhunun manifestosu gibi duruyor. Kesinlikle. Asya o bitmek bilmeyen kur yapma oyununa yenik düşüp kamyona bindiğinde aslında annesinin sabah yüzüne sürdüğü o kapkara kuralları, o dar dünyayı terk etmiş oluyor bir nevi. Eve döndüklerinde Asya ilk isyan bayrağını çekiyor zaten. O sahne çok ikoniktir. Annesi telaşla, görücü gelecek hemen şu yüzündeki karayı sil derken Asya inatla direniyor. O karayı siliyor ama annesinden ant istiyor resmen. Yüzüme bir daha kara sürmeyeceksin, görücüye böyle çıkarım diyor. O karanın silinmesi sadece bir temizlik eylemi değil orada. Asya'nın kendi iradesini ilk kez annesine ve topluma karşı savunmasıdır. Kendi yüzünü, kendi kaderini seçme özgürlüğünü talep ediyor orada. Haklısın. O özgürlük talebiyle gidip süsleniyor, püsleniyor ama sırf İlyas'a şey demek için, beni istemeye gelecekler artık görüşmeyelim demek için o buluşma yerine koşuyor. İlyas da beklemekten ağaç olmuş tabii. O buluşma anı zaten tam bir şov. Asya ben gideceğim dedikçe İlyas kızı güldürmek için her yolu deniyor. İhtiyar, topal, kör taklitleri yapıyor. En sonunda dayanamayıp seni görmeden yapamam diye haykırıyor. Çaresizlik anında da tek çözüm olarak Asya'yı kaçırıyor valla. Bu romantik kaçış hikayesi aslında büyük çöküşün de ön sözüdür ama. Evet, peri masalı çabuk bitiyor. İhsan Yüce'nin canlandırdığı karakterin köydeki evine sığınıyorlar önce. Başlangıçta o derme çatma evde sevgiyle kurulan, Samet'in müjdesiyle taşlanan o sıcak bir yuva var. Fakat İlyas'ın içindeki o kahraman olma, sınırları aşma dürtüsü o yuvayı içten içe kemirmeye hazırlanıyor işte. O kemirme tam da Samet'in doğduğu gece başlıyor zaten. İlyas bir iş dönüşü karanlık bir yolda çamura saplanmış bir minibüs görüyor ve durup yardım ediyor. Kaderin cilvesine bak. Aynen. O minibüsün şoförü kim? İleride hikayenin merkezine oturacak olan Cemşit. İlyas şirketin kamyonuyla sivil bir aracı kurtarıyor hani. Rakibi Can, o suyu sağa sola sıçratan çocuk ruhlu adam var ya, bu olayı anında gidip müdüre ispiyonluyor. Müdür İlyas'a o sarsıcı cezayı veriyor. İlyas şoförlükten alınıp bakıma yani tamirhaneye veriliyor. İşte burası karakterin çözüldüğü o kilit nokta bence. Neden o kadar yıkıcı oluyor sence bu durum? Çünkü kamyon İlyas için sadece bir maaş kapısı, direksiyon salladığı bir araç değil hani. O kamyon onun erkekliği, hızı, otoritesi ve bu vahşi düzene karşı kalkanı. Direksiyondan zorla indirilip eline yağlı bir İngiliz anahtarı verilmesi, egosuna yapılmış ölümcül bir suikast resmen. Doğru. O iktidarını kaybedince, içindeki o neşeli, fütursuz adamın yerini yıkıcı, kompleksli, aşağılık duygusuyla kıvranan karanlık bir silüet alıyor. Zaten depresyonun dibine vuruyor ondan sonra.
İçkiye sarılıyor, eve uğramıyor falan. O çok istediği, üzerine titrediği oğlu Samet'e dönüp bakmıyor bile adam. Çok acı. Asya ise o saf sevgisiyle çırpınıyor. Kocasının gururunu kurtarmak, işini geri alabilmek için gizlice şantiyeye gidip müdürle konuşmaya çalışıyor. Ama işte o sekreter Dilek, fırsat bu fırsat deyip İlyas'ın o yaralı erkekliğine zehri zerk ediyor hemen. Tam bir yılan hikayesi. İlyas o manipülasyonla, o zehirle gözünün nuru Asya'ya tokat atıyor. Karısı sırf onun gururunu kurtarmak için didinirken, o bunu bir ihanet gibi algılayıp, kendi ihanetine zemin hazırlıyor ve gidip Dilek'in evine sığınıyor ya. İnsanın kendi çaresizliğini, yetersizliğini en yakınınakine şiddet olarak yansıtması psikolojik yıkımın en bilindik halidir zaten. İlyas, o tamirhanede yok olan gücünü karısına şiddet uygulayarak yeniden hissetmeye çalışıyor orada. Dilek'in evine gidişi ise sevgiden ziyade sorgulanmayacağı, zayıflığının yüzüne vurulmayacağı sahte bir iktidar alanına kaçıştır sadece. Sabah hatasını anlayıp büyük bir pişmanlıkla kayınvalidesinin evine dayanıyor İlyas gerçi. Ama Asya orada değil. Zaten o eve nasıl gidebilir ki? Gidemez tabii. Değil mi? İmkansız. Gidemez çünkü o dönemdeki Anadolu sosyolojisinde Asya'nın geri dönüş bileti yoktur. Geleneksel kültürdeki o gelinlikle gittin, kefeninle dönersin yasası burada beton gibi karşılarına dikiliyor. Çok ağır bir yasa o. Öyle, Asya babasının rızasını almadan gelenekleri yıkarak kaçmış bir kadın. O kapı bir daha ona açılmaz. Dul bir kadın olarak kucağında bir bebekle o köye dönmesi, onursuz bir hayata mahkum edilmesi demektir. Çıkmaz sokak yani. Aynen öyle. Baba evi onun için artık bir sığınak değil, dışarıdaki hayattan daha acımasız bir hapishanedir. Bu yüzden Asya'nın o tozlu yola çıkışı, gitmek istemesinden çok başka çaresi olmamasındandır aslında. Çaresizliğin en koyu anında yol onu kime çıkarıyor? Cemşit'e. Kurtarıcı gibi beliriyor resmen. Cemşit o karanlık geceden beri aslında bu aileyi, olan biteni hep uzaktan uzağa gözlemleyen, sezen bir karakter. Asya ve Samet'i yolda o perişan halde görünce onlara kapısını, hayatını açıyor. Araya uzun yıllar giriyor. Samet büyüyor bu arada. Asya ile Cemşit evleniyorlar ve o ince ince örülen, sabırla kurulan yeni bir hayat başlıyor. Samet Cemşit'e o kadar doğal bir şekilde baba diyor ki, aralarındaki kan bağının hiçbir önemi kalmıyor. Sevgi emekle büyüyor işte. Aynen öyle. Ve sonra İlyas çıka geliyor. İlyas'ın o kapıdan içeri girdiği an, sinema tarihinin en güçlü görsel psikolojik çatışmalarından biridir bence. Bütün dengeler alt üst oluyor. Asya onu karşısında gördüğünde yaşadığı şokla kucağındaki odunları gürültüyle yere düşürür ya hani. Geçmiş bir hayalet gibi salonun ortasına dikilmiştir o an. Evet. O gerilim anında Cemşit'in tepkisi muazzamdır. Yanan sobanın içinden o kor halindeki alevi bir maşayla dikkatlice alır ve odanın ortasındaki ocağı incitmeden bırakır. Ya bu metafor beni her izlediğimde mahvediyor dostumuz cidden. Öyle güçlü ki. İlyas girdiği her yeri orman yangını gibi yakıp kül eden, arkasında sadece yıkım bırakan bir adam, Cemşit ise ateşi, o yakıcı gerçeğin ta kendisini eli titremeden, etrafa sıçratmadan usulca taşıyabilen adam. Tam olarak böyle. Cemşit o koru ortaya bırakırken duruşuyla şuna haykırıyor resmen. Ortada yakıcı bir geçmiş var. Bu ateş yanlış tutulursa hepimizi küle çevirir. Ama ben bu ateşi kontrol edebilirim diyor. Sen ise sadece yakıp yok etmeyi bilirsin. İlyas'ın bunca yıkımdan sonra hiçbir şey olmamış gibi gelip hak iddia etmesi, Asya'yı ve Samet'i geri istemesi çok büyük bir cüret aslında. Gerçekten öyle. Ama kendi psikolojisi içinde o kadar haklı hissediyor ki kendini. Bir başkasının eline geçiyor ve o kişi senin yerine takdir topluyor. Güzel bir benzetme. İlyas olaya bu kadar düz, bu kadar mülkiyetçi bakıyor işte ama Asya için denklemin içi karma karışık. O anlık zayıflık, o eski işaret fişeğinin ışığı gözüne alıyor. Cemşit ise bu savaşın ortasına sonradan düşmüş masum bir adam değil mi bir yandan da? Yani tek suçu bir kadına ve bir çocuğa karşılıksız emek vermek olan bir adam sonuçta. Kesinlikle öyle. Sonrasında İlyas hırsına yenik düşüp Samet'i kamyonuna atıp kaçırıyor zaten. İlyas son bir hamleyle o güvendiği kamyonuna, yani kendi alanına sığınıp çocuğu koparıyor oradan.
Yolda Cemşit kamyondan o manzarayı görüyor, Asya nefes nefese peşlerinden koşuyor falan. Tansiyonun en yüksek olduğu yer. Ve o devasa yüzleşme anı, o yol ayrımı gelip çatıyor nihayetinde. İlyas tam kamyondan indirdiği Samet'e hani ben senin gerçek babanım diyecekken Asya yetişiyor, kopan o müthiş fırtınanın ortasında seyirci Yeşilçam alışkanlığıyla Asya'nın o ilk göz ağrısına, büyük tutkusuna geri döneceğinden o kadar emin ki. Herkes onu bekliyor tabii. Ama işte o senaryo masasında başlayan direnişin en büyük meyvesini orada yiyoruz valla. Asya, gözyaşları içinde Cemşit'i seçiyor. Bu seçimin ardındaki şu temel soruyu kendimize sormak zorundayız ama hani. Eğer o denklemde Samet olmasaydı, Asya sadece yalnız yaralı bir kadın olsaydı, o yolda İlyas'la gider miydi? Bence o ilk karşılaşmanın ateşiyle Asya o fişeğin peşinden yeniden karanlığa yürürdü. Evet, o zafiyet devam ediyor çünkü. Çünkü İlyas'a karşı o zapt edilemez çekimi hala bitmemişti bence. Asya'nın kalbi ona doğru savruluyor, bu reddedilemez bir şey. Ama o an Samet'in, Cemşit'in bacaklarına sımsıkı sarılıp, o masum sesle baba deyişi var ya, bütün o tutku denklemini paramparça ediyor işte. Aynen öyle, her şeyi değiştiriyor. İlyas hep köprüyü geçene kadar savaşmıştı sonuçta. Kızı aldı, çocuğu yaptı ama ilk büyük fırtınada egosunu zedelendiği ilk anda gemiyi terk edip kaçtı. Cemşit ise o gemiyi elleriyle yeniden inşa etti resmen. Başkasının çocuğuna yıllarca karşılıksız emek verdi o adam. Fedakarlığın ta kendisi. Sevginin kan bağıyla ya da anlık bir çarpıntıyla değil, sadece ve sadece sebatla, vazgeçmemekle ölçüleceğini kanıtladı bize. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu, sevgi emekti. O efsane replik. Bu replik sadece o anı değil, insanlığın varoluşundan bu yana cevabını aradığı bir soruyu çözüme kavuşturuyor. Asya'nın Cemşit'le yürümesi, aklın tutkuya, sadakatin hevese, o büyük isyanıydı aslında. Bugünün o her şeyin bir ekran kaydırmasıyla hızla tüketildiği, hani her duygunun saman alevi gibi parlayıp anında söndüğü dünyasında, sence Cemşit'in o yanan alevi sabırla taşıyan, emek veren sakinliği hala bir yerlerde var mı acaba? Bulmak çok zor artık. Yoksa hepimiz ilk zorlukta arkasını dönüp kaçan ama sonra hiçbir şey olmamış gibi hak iddia eden İlyaslara mı dönüştük? Bu soruyu seninle baş başa bırakıyoruz sevgili dinleyicimiz. Çünkü bunun cevabı herkesin kendi aynasında, kendi kurduğu o gizli terazide duruyor bence. Hikayeler doğdukları coğrafyadan çok öteye uzanır valla. Kırgız steplerinden başlar, Adana'nın sıcağında kavrulur, insanın evrensel acılarıyla harmanlanır ve dil, sınır, kültür tanımadan tüm dünyada yankı bulur işte. Tıpkı bizim bu sohbetimizin, bu derinlemesine incelemelerimizin sınırları aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşması gibi son sözlerimizle sizlere veda edelim artık. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı bölümünde 25 dili barındıran geniş bir altyazı yelpazemiz var. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz, altyazı sekmesinden Azerbaycan dilini açabilir veya Polonya'dan izleyen Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyici Norveççe dilini açıp 25 dilli bizim aktif ettiğimiz altyazıyla bu videoyu izleyebilir, ancak daha da bitmedi. Aynen öyle, bitmedi. Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla dünyanın bütün dillerini otomatik çeviri özelliğiyle elinin altında bulabilir. Hani Çince, Endonezyaca, Yunanca ne ararsanız. Yani hem uzun hem de kısa shorts videolarımızda bu var. Elbette bizi bulabileceğiniz tek yer burası da değil. Hani bu kadar yoğun ve derin bir içeriği her platformda sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Yine ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram platformlarından takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımızla ilgili öneri, desteklerinizi de bekliyoruz hani. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım yazın, ilerisi için rota olur bize. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehber YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.